Merhaba arkadaşlar. Excel'de birçok şey anlatılıyor. Ama hata mesajlarını çok anlatan göremedim. Şu Excel'deki hata mesajlarını bir göz atalım. İngilizcesi ref ünlem diye geçer. Türkçesi başvuru ünlem hatası. Bu neden oluyor? Buna bakalım. Eğer kaynak hücre bulamazsa ref hatası veriyormuş. Hücre sabitleme olmayan bir formül görüyorsunuz. Bu formülü yukarı yapıştırdığımda C10 olan hücre C7 oldu. Biraz daha yukarı yapıştırırsam E2'ye doğru geldi. Tekrar yukarı yapıştırırsam artık E2 birden sonra kaynak bir hücre olmadığı için başvuru ünlem hatası alıyor. Boş hatası hangi durumda gelir? Hedef adres bulamazsa. Adresi açalım. C4, C28 gibi bir hata var. Bu şekilde bir formül bulamadığını söylüyor. Hedefte bir adres olmadığı için bu hatayı alıyorsunuz. Ad hatası, İngilizcesi name hatası. Eğer fonksiyon yanlış yazılırsa bu hatayı alıyor. VLOOKUP yerine ikinci O'yu yazmadım. Özellikle formülü yanlış yazdım. Ve name hatasını alıyorum. Bunu düzeltirsem ikinci O'yu koyuyorum. Enter dediğimde formül çalışmış oluyor. Bir de name hatası var. Kaynak hücreye bir isim verilmiş. Ancak böyle bir hücre var mı bakalım. Formül sekmesinden Name Manager'a geliyorum. Böyle bir isim yok. Bu ismi atayalım. Tabloyu seçiyorum. Buraya meyveler diyorum. Enter dediğimde Name Manager'dan böyle bir aralık geldi. Yani bir tablomuz var. Dolayısıyla ad hatası düzeltilmiş oldu. Değer hatası farklı veri tipleri. Biri metin, biri sayıysa bu hatayı aldığını söylüyor. Ne yapmışız? Sayıyla harfi toplamışız. Dolayısıyla hata vermesi olağandır. Bu durumda value ya da değer hatası veriyor. İkinci bir örnek. Ayları örnek vermişim. Mesela bu tarihin hangi aya denk geldiğini söyleyen bir formül. Ancak aynı işlemi sayısal bir değerde yaparsam gene veri tipi sorunu değer hatasını vermiş oluyor. Sayı 0 ya da İngilizcesi div 0 hatası ise iki sayıyı böldüğümde hesaplama yapıyor. Ancak şurada bir boşluk olursa 8 ile bölü buradaki boşluk değeri dediği zaman div ünlem işareti ya da sayı ünlem işareti veriyor. Say 0 yerine say ünlem var. İngilizcesi num ünlem. Bu hata ise hesaplaması mümkün olmayan işlemler için kullanılıyor. Mesela karekökünü almışım. 20-26'nın eksi değerin karekökü alınamayacağı için bu şekilde num ünlem hatası veriyor. Ama diğer rakamların kareköklerini kolaylıkla alabilmişiz. Başka num ünlem işareti dative hatası. İki tarih arasındaki yıl, ay, gün farkını veren bir formül. Burada önce başlangıç tarihini sonra bitiş tarihini yazmamız gerekiyor. Ben özellikle ters yazdım. Bakın bitiş tarihi mavi olan, kırmızı da başlangıç tarihini yazdım. Ters yazdığım için gene hesaplaması mümkün olmayan bir durum olduğu için num hatasını veriyor. DS hatası hücreye veri sığmadığında geliyor. Açtığımda düzeliyor. Malum muhtemelen bununla çok karşılaşmışsınızdır. Evet arkadaşlar, Excel'deki hatalar bu şekilde. Umarım hatayla karşılaşmazsınız ama karşılaştığınızda hepsinin sebebi var. Size yardımcı olmak için uyarı veriyor. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Excel'de kalın. Kendinize iyi bakın.